Merhabalar. Alize Pufi ipliğimizle yine farklı teknik tasarımlarla bebek battaniyeleri yapmaya devam ediyoruz. Yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bu sene anne adaylarına, annelere, yakınlarına Alize'nin böyle bir sürprizi oldu. Sizler için özel bir iplik tasarladı. Bu iplik annelerin, anne adaylarının bebeklerine örebileceği, severek kullanabileceği bir iplik. Ve en önemlisi de hiç örgü bilmeyen anne ve anne adayları da bebeklerine böyle battaniyeler yapabilecek. Bu el örgüsünde gerçekten önemli bir açı. Yine çok farklı bir örme mantığı getirdi Alize Pufi bize. O yüzden böyle heyecanlanmamak mümkün değil. Her videoda da bunu size yansıtmak durumunda kalıyorum. Şimdi ne yaptı Alize sizler için? Böyle bütün ilmeklerini hazırlayarak size bir iplik yaptı. Şöyle, bu iplikle artık hiç el örgüsü bilmeyenler de örgü örebilecek. Daha da önemlisi şiş ve tığ kullanmadan, hiçbir aparata gerek kalmadan battaniyeler yapabileceksiniz, örgüler örebileceksiniz. Biz ilk etapta bu ipliğimizle bebek battaniyeleri çalışmaları yaptık. Çok yakıştırdık çünkü bu puf puf yumuşacık yapı ve dokusuna. Daha sonra farklı çalışmalarla yine sizlerle birlikte olacağız. Evet, mayları yani bu ilmekleri Alize sizler için hazırladı. Sizler sadece bunu parmaklarınızla geçirerek istediğiniz örgüyü yapabileceksiniz. Şimdi biz bir bebek battaniyesi için şöyle biz tabii Pufi ile çok teknik çalışmalar yaptık. Farklı teknikler çıkarmaya çalıştık. Bunların videolarını zaten izliyorsunuz. Bu da yine onlardan birisi. Farklı bir çalışma. Bunu sizlere öğreteceğim şimdi. Burada biz kare battaniye için Pufi ile 4 yumak kullanıyoruz. Eğer battaniyemizi dikdörtgen yapmak istersek 6 yumak kullanacağız. Ve her battaniye için ben ende kullandığımız ilmek sayısını söyleyebilirim. İdeal ilmek sayımız 50. 50 ilmeği böyle ayırarak, sayarak ayıracağız. 51. ilmekten örmeye başlayacağız. Bu ipliğin mantığı bu şekilde. Şimdi ben sizlere bu farklı tekniği gösterebilmek için ufak bir ilmek sayısıyla başlayayım ki dönüşlerimiz çabuk olsun, kısa bir gösterim olsun. Şimdi şöyle bir 10 tane ilmek ayırarak çalışmamıza başlıyoruz. Burada öncelikle önemli olan şey, dikkat etmemiz gereken şey, ipliğimizi aldığımızda eğer ilk başlangıç ilmeğimizden sonra bir miktar iplik varsa bu şekilde başlayabiliriz. Ama yoksa burada ilk ilmeği açacağız. Tutup çekeceğiz, açacağız. Ondan sonra ikinci ilmekten başlayacağız. Evet, başlayalım şimdi. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeği ayırdık. İlk ilmeğimizi alıp düz tutuyoruz. Şöyle sola kıvırıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İlk ilmeğimizi düz tutuyoruz ve sola kıvırıyoruz. Şöyle ipten gelen ilk ilmeğimizi arkadan kıvırdığımız ilmeğin içinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Evet, tekrar göstereyim burayı. 50 tane ilmek ayırdıktan sonra 51. ilmeği burada, 50. ilmeği kıvırarak sol tarafa bir kez bükerek 51. ilmeği arkadan öne geçiriyoruz. Sıradaki ikinci ilmeği alıyoruz, ipten gelen ilmeği. Yine büküyoruz ilmeğimizi, arkadan öne geçiriyoruz. Bu şekilde. Tekrar zemindeki ilmeğimizi büküyoruz sola, gelen ilmeğimizi arkadan öne geçiriyoruz ilmeğimizin içinden. İlmeklerimize bir bükme çalışması yapıyoruz. Şöyle. Fakat geçirdiğimiz ilmeği bükmüyoruz. Yukarı çekiyoruz. İlmeğimizi büküyoruz. Sıradaki ipliğimizi alarak ilmeğimizi böyle arkadan öne geçiriyoruz, yukarı çekiyoruz.
Evet, battaniye örme çalışmamız bu mantıkla olacak. Bu ilmekleri de bükmemiz bize oldukça güzel bir görünüm sağlıyor. Battaniyemizde farklı bir görünüm. Aynı zamanda da oldukça kolay battaniyeler yapabileceksiniz. Yani bu battaniye için bitme süresi vermek istersek sadece 3-4 saat diyebilirim. Diyelim ki en fazla bir gün. Bir günde bebek battaniyenizi örebileceksiniz. Evet, Alize dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Böyle sizler için çok kolay uygulamalarla yapabileceğiniz bir battaniye ipliği yaptı. Şimdi ne yapıyoruz? Sıramız bitti. Yine bu taraftan geliyoruz. Normal el örgüsü mantığındaki gibi örgümüzü çevirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bitti sıramız. Şimdi böyle geleceğiz. Sağdan sola, soldan sağa, sağdan sola, soldan sağa örme mantığıyla ilerleyeceğiz. Yine kıvırıyoruz sol tarafa. Gelen ipliğimizi yine arkadan öne geçiriyoruz. Sıradaki ilmeği büküyoruz ve geçiriyoruz. Şimdi burada şuna dikkat etmeliyiz. Arada takmadan ilmekleri atlamamalıyız. Yani böyle atlayarak devam etmemeliyiz. Bunlar boşta kalır. Tekrar geri sökerek bunları takmanız gerekir. Buna dikkat etmeliyiz. Bunun için biraz yavaş ve dikkatli çalışmak gerekiyor. Böyle devam edeceğiz. Şimdi ilerlemiş örgümü alayım. Orada daha güzel anlaşılacak. Şöyle. Böyle ilerlettik örgümüzü. 50 tane ilmekle başladık. Battaniyemizi örüyoruz diyelim. Böyle bir görünüm oluyor, doku oluyor. Burada hafif arada boşluklar var. Biz el örgüsünde böyle ilmeklerin arasında boşlukları gerçekten bebek battaniyesinde özellikle çok önemsiyoruz. Çünkü hem bebeğimizi terletmemesi açısından battaniyelerin, böyle kalın battaniyelerin burada aradaki boşluklar bebeğimizin hava almasını sağlayacak, hem de aynı zamanda ısınmasını sağlayacak. Battaniyemiz çünkü oldukça kullanışlı, ısıtıcı bir battaniye. Bu da böyle arası hafif delikli bir çalışma. Evet, şimdi ipimizle ilgili başka sizlere hangi püf noktalarını söylememiz gerekiyor? Eklemeyi söylememiz gerekiyor. Burada ipliğimiz bitti diyelim. Şöyle açıyorum. İpimiz bitti. Burada bir yumak bitti. İkinci yumağı ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Bunu açıyoruz. Arkadan gelen yeni takacağımız ipliği de ilk en başta söylediğim gibi eğer böyle sıfır noktasında bir ilmek görürseniz bunu da açıyoruz. İki ipliği birbirine normal bağlama mantığı ile bağlıyoruz. Fakat dikkat edeceğimiz şey şu, bağlarken iyice yaklaştıracağız. İlmekleri birbirine şu şekilde yaklaştıracağız, arada boşluk kalmayacak. Bu çok önemli. Eğer boşluk kalırsa battaniyenin dokusunu bozarız. Evet, böyle bir kez düğüm atıyoruz. Bir kez daha düğümlüyoruz. Sonra bunu keseriz veya arkada yürütürüz. Evet, devam edeceğiz örgümüze. Gene bükerek yeni taktığımız iplikle ilmeklerimizi geçirmeye devam ediyoruz. Bakın, görünümde hiçbir şey bozulmuyor. Böyle ipimizi de eklemiş oluyoruz. Çünkü bu da bu iplik mantığında önemli bir bilgi. Şimdi kesmeyi gösterelim. Battaniyemizi ördük. Kare bir battaniye yaptık. Nasıl kapatacağız? Aslında 4 yumak bittiğinde, biraz daha kullandığımızda biz kare bir battaniye tamamlayabiliyoruz. İsterseniz kapatacaksınız. Burada bir çalışma göstereceğim şimdi. Battaniyemizi bitirdiğimizde aynı el örgüsündeki kapatma mantığı ile kapatacağız.
İlmeğimizi alıyoruz. Bir öndeki ilmeğin üzerinden geçirerek yukarı çekiyoruz. Burada belki aklınıza şu soru gelebilir. Bu ilmekler böyle boşta kalınca aşağıya kurtulmaz mı? Yani aşağıya sökülmez mi? Öyle bir durum yok. Çünkü ipliğimizin yapısı itibariyle bu ilmekleri tutuyor. Bunlar aşağıya kaymıyor. Gayet rahat bir bütün battaniyeyi çalışabileceksiniz. Tek bir ilmek aşağıya kaymayacak. Burada böyle şöyle bir görünüm oluşacak. Battaniyemizin kapattığımız bölümüyle yan bölümü ve alt bölümünün görünümü farklı. Burada kapattığımız yer gibi görünüm istiyorsak bizim bu battaniyenin etrafını dönmemiz gerekiyor. Ama yapmayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben göstereyim. Şimdi ipliğimizle devam edeceğiz. Köşelerde böyle 2 tane aynı yan ilmekten, aynı yerden 2 tane ilmek geçireceğiz. Yanındaki ilmekten tek geçireceğiz. Bir tane daha tek geçireceğiz sıradaki ilmekten. Şimdi aynı ilmekten 2 tane geçireceğiz. Çift geçireceğiz. 1, 2. Bunu neden yapıyoruz? En ve dikeyde ilmek boylarımız aynı olmadığı için eğer her ilmekten tek tek geçirirsek yan tarafı kasarız. 2 ilmek tek, 1 ilmek çift. 2 ilmek tek, 1 ilmek çift geçirerek iki yanda ilmeklerimizi böyle hazırlayacağız. Ondan sonra yine aynı kapatma işlemini böyle yan tarafa da dönerek devam edeceğiz. Şöyle battaniyemize böyle güzel bir görünüm kazandıracağız etrafına. Şu şekilde battaniyemizi kapatacağız. Evet, bilmemiz gerekenler bunlar. Başka söyleyebileceğim bir şey şu anda yok. Evet, Alize sizler için pufi ipliğini tasarladı. Bütün hak ve tescili kendisine ait bir iplik bu. Sizlere ben pufi ile keyifli örgüler diliyorum. Yine başka farklı teknik tasarımlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.